8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, yardımcı doçent doktor Kerem Çağlayan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Hoş bulduk. geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun. Hocam bugün tamamlayıcı tıptan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu soralım. Neden tamamlayıcı tıp diye bir tedavi yöntemi kullanıyoruz? Şimdi tamamlayıcı tıp derken aslında onu ikiye ayırıp altında çizmek gerekiyor. Tamamlayıcı ve tıp diye. Biliyorsunuz birkaç yıl önce hala etkilerini yaşıyoruz. Ciddi bir sağlık problemi yaşadı bütün dünya. Onunla birlikte insanlar bazı alternatifler içine, arayışlar içine girmeye başladı. Fakat o sırada gördük ki tamamlayıcı tıp, yani o alternatifleri insanlar ararken aynı zamanda tıbbı da biraz böyle geriye itiyorlar gibi. Yani ya o ya bu şeklinde bir yola gidiyorlar gibi. Bunun yanlış olduğunu görünce bu bilgilerin hepsini tek çatı altında toplayalım diye düşündük ve biz de böyle bir yola çıktık. Yani hem tıp hem de tamamlayıcılık. Hiçbirisini göz ardı etmeden ikisinin gücünü birleştirerek, çünkü ikisi de, yani zaten modern tıbbı kimse yadsıyamaz ama kadim geleneklerden gelen özellikle ve şu aşamada tıp dünyasında net olarak kullanılmayan o tamamlayıcı özellikleri de ikisini birleştirerek müthiş sonuçlar elde edebileceğimizi görünce biz de böyle bir yola çıktık. Hocam biyorezonans nedir? Bir örnek verebilir misiniz? Şimdi aslında o zaman şöyle bir açarak gideyim. Rezonans demek aslında iki frekansın birbiriyle arkadaş olarak, sinerjik olarak yol alması demektir. Biyorezonans da zaten Fransızca kökenli bir kelime. Biyorezonans da bunun biyolojik bir doku içinde oluşması demektir. Ne anlama geliyor? Biz hepimiz elektrik akımları, bütün hücrelerimiz elektrik akımlarıyla çalışıyor. Ve bu elektrik akımları birleşerek, daha doğrusu bu hücreler birleşerek bir doku oluşturuyor. Bu dokular birleşerek organları oluşturuyor. Organlar birleşerek insanları oluşturuyor. Yani biz aslında enerji yumağıyız ve iç içe geçmiş bu enerji yumağının bir parçası olarak da enerji akımlarının sinerjik olarak gitmesi gerekiyor. İşte biz burada biyorezonansla bu enerji yolaklarının veya insan vücudundaki hücrelerin normal çalışmasını, yani daha doğrusu biraz önce söylediğim gibi senkronize ederek bu frekansları o hücrelerin doğru ve düzgün çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani biyorezonans tıbbının olayı bu. Örnek olarak da aslında çok optimal örnekler, size daha doğrusu marjinal noktalarda örnekler sunabilirim. Biz öğrenmeyi ve hatırlamayı beynimizin hipokampus denilen veya ona bağlı bölgeleriyle yaparız. Mesela unutkanlık gibi veya işte Alzheimer'a yatkınlık gibi durumlarda bu bölgelerin hücrelerini gene o sinerjik frekanslarla aktif hale getirerek daha iyi bir performans, hatırlama ve öğrenme performansı sağlayabiliriz. Dedim ya uç noktalar diye, başka bir uç noktaya geleyim. Mesela bir yerimiz kesildi, hemen orada bir reaksiyon gelişir. Bazılarında o reaksiyon normal cilt yapısını sağlarken bazılarında ise orada bir keloid dediğimiz hiperaktif bir yapı oluşmaya başlar. Bu yapı nedir? Bu yapı aslında oradaki kolajenlerin, fibroblastların aktif çalışmasıyla olan bir yapıdır. Hatta yapılan çalışmalar göstermiştir ki o hücrelerde, özellikle fibroblastlarda, tabii her keloid tip için söylemiyorum, 20 kat kadar mRNA aktivitesi görülmüştür. Yani oradaki hücrelerin fazla çalışması, oradaki yapının oluşmasına, o istemediğimiz kötü görüntünün oluşmasına neden oluyor. İşte biz de bu sırada bu frekans yöntemleriyle diyoruz ki hücreye, sen bu işte bu kadar aktif olma, senin normal çalışma frekansın budur ve bu frekans doğrultusunda da sen bu aktiviteleri gel biraz yavaşlat. Yani keloidin gelişmesini, bakın bir tarafta hafıza, bir tarafta ciltte oluşan bir problemden bahsediyoruz. Veya gene uç bir noktaya gidelim. Alerjik bir bünyemiz var ve bu alerjik bünye asmatik bir şekilde, yani solunum problemleriyle karşımıza çıktı veya bahar şu anda polen alerjileri de karşımıza çıktı. Biz diyoruz ki burada ne yapalım bu işe? Diyoruz ki ilk önce vücuda sana alerji yapan şeyler nedir? Onları görüyoruz. Ondan sonra o frekanslarını alıyoruz onların. İnsanın vücuduna aynı bir şey öğretmek gibi aslında. Yani bir yazıyı, bir bilgiyi öğretmek gibi. Ondan sonra alıyoruz o frekansları, beyne diyoruz ki, vücuda diyoruz ki bunlar senin dostun, düşmanın değil. Ama bakın şimdi burada bir de ek olarak da şu var, tamamlayıcı tıp burada giriyor. Nasıl burada giriyor? Aynı zamanda alerjik reaksiyonları oluşturan vücutta hücreler var. Bunlardan örneğin mast hücreleri. Mast hücrelerine bu sefer biz diyoruz ki
senin biraz daha aktiviteni, membran aktiviteni yavaşlatmamız lazım. Senin hassasiyetini azaltmak lazım. Bu sefer de o hücrelerin çalışmasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıyoruz. Burada yaptığımız düzenlemeler elektrik akımları ve manyetik akımlarla oluyor ama bunlar dost manyetik akımlar. Yani mesela o telefonlarda da aynı manyetik akımlar var ama onlar tabii dost değil, başka bir amaçla kullanılıyor. Biz bu şekilde aslında hücrelerin epigenetik yapılarına etki ediyoruz. Yani onun RNA'sını, çünkü her şey DNA ve RNA üzerinde çalışmalarla belirliyor bütün fonksiyonlar. Biz işte ana kökende buraya kadar inebiliyoruz yaptığımız bu işlemlerle. Seans mı gidiyor hocam Tabii, bu tabii. biyorezonans? Tabii seans oluyor. Yani şöyle Kaç gibi. seans sürmeli? Bir de ondan da Kesinlikle. bahsedelim. Tabii. Seans sürüyor. Aynı bir öğrenmek gibi. Yani sonuçta bir kitabı aldık elimize. Bir formül var orada veya bir şeyi okuduk. Onu bir sınavda veya bir hayatımızda bir yerde kullanmak istiyoruz. Unutuyoruz. Sonra geliyoruz, aynı bir daha okuyoruz, çalışıyoruz. Bir daha yapmak istediğimizde daha iyiyiz ama üçüncüsünde bakıyoruz harikayız artık. Yani o bize tamamen aklımıza yazılmış. Aynı biyofrekans da aynı. Yani beyine biz bir şey öğretiyoruz. O yüzden dediğiniz gibi bu işler seans kademe kademe giden işler şeklinde oluyor. Yani bu mesela astımın tıbbi tedavisine ek olarak siz bu yolla bir mast Evet. hücre stabilizasyonu yapıp Evet. bu anlamda tıbbi uygulamalara destek gibi görebilir miyiz bunu? Aynen dediğiniz gibi harikasınız. Şöyle, yani zaten şimdi tıpta bunun çareleri var ama bu çareleri kalıcı olarak sağlayabilmek zor. Yani devamlı ilacın kullanılması lazım. Biz hem o alerjen yapıları vücuda dost olarak tanıtırken aynı zamanda o ilaçların aktif maddelerini de bu hücreleri tanıtabiliyoruz. Yani beynin veya vücudun hafızasına bunları yazabiliyoruz. Yani mesela orada kullandığımız bir ilacı alıyoruz normal koşullarda. Hastalarımıza kullandığımız direkt ilaçları alıp onların frekanslarını okuyup hastaların vücutlarına onu nakşedebiliyoruz, öğretebiliyoruz. Böylece kalıcı bir tedavi de, hatırlatıcı bir tedavi de yapmış oluyoruz. O zaman bu anlamda şunu söylemek doğru mu? Özellikle çok uzun süre ilaç kullanılması gereken rahatsızlıklarda bu tip destek yöntemleriyle hem bu süreyi azaltmak, belki ilaç dozunu azaltmak mümkün olabilir Aynen diyebilir öyle. miyiz? Yani şöyle, esas amaçlardan bir tanesi de, yani zaten bütün tıbbın amacı o, hastalara, insanlara daha konforlu bir hayat sağlamak. Amacımız o kalıcı etkilerle ilaç kullanımını minimale indirmeye çalışıyoruz. Zaten teknik olarak farkındaysanız şey de söyledim. Ya biz o ilaçların aslında bir frekans replikasını yapıp vücuda gönderiyoruz. Yani bir nevi aslında onu vücuda biz veriyoruz ama bir madde olarak vermiyoruz. Bir frekans olarak veriyoruz. O şekilde tanıtıyoruz ve sadece bu değil, işte tıbbi kısım girmesi de burada başka nedenlere, daha pozitif nedenlere bize destekliyor. Hem birincisi tıbbi bilgileri kullanırken bunu diğer yöntemlerle de birleşiyoruz ve aynı zamanda sadece ve sadece bir alerji gözüyle de bakmıyoruz olaya. Yani vücutta tamamlayıcı herhangi bir şey. Çünkü frekans tıbbında olay şu. Mesela vücutta bir maddenin eksikliği de bize çinko olabilir, bakır olabilir, bir alerjik reaksiyon oluşturabilir. Biz bunların eksikliğini de görebiliyoruz, ölçebiliyoruz ve vücuda akut dönemde onların frekanslarını da gönderebiliyoruz. Ama bunun yanında hastalarımıza diyoruz ki, yani bakın bu eksiklikler var vücudunuzda, bu tamamlayıcı yöntemleri de, yani bu ilaçları da alın veya bu takviyeleri de alın. Yani böylece hem tıbbın gücünü hem frekansın gücünü aynı anda kullanıp iki taraflı saldırıp daha kaliteli bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Amaç bu. Hocam peki yaptığınız bu tamamlayıcı tıbbın herhangi bir yan etkisi var mıdır? Bir zararı var mıdır? Hastaların günlük hayatına devam etmesi ne durumda etkileniyor? Günlük hayatta hiçbir şeyimiz yok. Zaten tedavi süresi yaklaşık olarak biyorezonansla 20 dakika kadar sürüyor. Yani yaptığımız işlem bu ve uyguladığımız yöntem de bir cep telefonunun oluşturduğu manyetik alandan çok daha düşük ve ölçülebiliyoruz. Elektrik akımları bakımından da aynısı geçerli. Çok düşük akımlarla yapıyoruz ve bunlar dost akımlar. Yani vücudun kendi frekanslarını kullanıyoruz aslında. Yani alıyoruz biz, normal karaciğerin çalışma frekansı nedir? İşte belirli hertzleri var. Orada bir patoloji varsa biz normal hertzte, yani normal çalışanları, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir koro düşünün. Koroda herkes güzel güzel bir şeyler söylüyor ama oradan aradan birisi o ritmi tutturamıyor. Biz o korodaki insanların kuvvetini, sesini kuvvetlendiriyoruz ve o arada problem çıkaran sesi bastırmaya çalışıyoruz. Yani tedavinin ana fikri bu. O yüzden bir yan etkisi yok.
seanslar halinde yapılıyor. Hastalığın özelliğine göre de işte seans sayısını belirleyip veya işte kronikliğine veya akutluğuna göre ciddi güzel performanslar sağlayabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir doktor olarak özellikle hani böyle tamamlayıcı tıptan Tamamlayıcı böyle tıp, aynen evet, öyle. bahsetmeniz çok da sohbeti güzelleştirdi. 8'de Sağlık'ta konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı yardımcı doçent doktor Kerem Çağlayan ile birlikteydik. Tamamlayıcı tıptan bahsettik. Ne olduğunu bize çok da güzel anlattı. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.